Herkese merhabalar. Tek Batik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurhan. Bugün bu erkek bebeği yeleğinin ikinci kısmını anlatacağım. Bu arada bu modelin sahibi Instagram'da Nurhancı Örgüler arkadaşıma da tekrar teşekkür ediyorum model için. Şimdi arka yüzde kolu kesmiştim en son. Bir önceki videonun sonunda. Şimdi ön yüzden yine modelimi örerek kol altına doğru ilerliyorum. 11 düz bir ters, 6 düz bir ters, 6 düz bir ters şeklinde kol altına doğru ilerliyorum. 6 düz bir ters ördüm. Şimdi burada 2 ilmek var. Bu tarafta da bu ters ilmekten sonra 2 ilmek var. 2 ters ilmeğin arasında 6 ilmek olması gerektiği için şimdi bir ilmek düz örüyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum. Şurada açıklık olmasın diye ilmeği üzerinden atlatıyorum. Evet, önce bu ilmeği örüyorum. Şimdi tersten sonra 1 2 3 oldu. 4, bir tane gizli artış yaptım. 5, bir ilmek de ördüm. 6 ve buradaki ters ilmeğimi örüyorum. Arka bedenine geçtim. 1 2 3 4 5 6 düz bir ters. 6 düz bir ters olarak diğer kol altına doğru ilerliyorum. Evet, diğer kol altına geldim. 6 tane düz ördüm. Bir tane ters örüyorum. Bir düz örüyorum. Bir tane gizli artış yaptım. Ve yine burada ilmekleri şu şekilde üzerinden atlatıyorum. Tekrar şişime takıp düz olarak örüyorum. Düz olarak ördüm. Bunu da ördüm. Bir tane gizli artış yaptım ve düz olarak ördüm. Evet, ters ilmekten sonra 1 2 3 4 5 6 ilmek örmüş oldum. Şurada arka yüzde yanlış örmüşüm. Bu ters olacak. Düzeltiyorum hemen. Evet. Ters 1 2 3 4 5 6 düz bir ters ve yine 6 düz. Bir ters. Burası ön beden. 6 düz bir ters, 6 düz bir ters ve 11 tane düz örüp arka yüze geçiyorum. Arka yüze geçtim. Yine 11 tane düz, bir tane selanik, 6 düz bir selanik şeklinde devam ediyorum. Evet, kol altına yaklaştım. Buradaki selanik ilmeği, bu düz ilmekleri görünen selanik örüyoruz. Selanik ilmeği bir alta basarak örüyorum. 6 tane düz, 1 2 3 4 5 6 tane düz, alta batarak örüyorum selanik ilmeğimi ve yine 6 düz,
ve bir Selanik. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Bu ilik araları yine 2, 4, 6, 8, 10, 11 haroşa sırasında bir ilik açmaya devam edeceğiz. Burada başta ve sonda 11'er tane düz ilmek var önde ve arka yüzde. Diğer ilmekler 6 ve aralarda birer tane ön yüzde ters ördüğüm, arka yüzde Selanik battığım ilmeklerim var. Bu şekilde cep çalışması yapıncaya kadar ilerliyorum. Cep çalışması yapmaya geldiğimde de kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Evet, şimdi artık cep çalışması yapacağız. Şöyle anlatayım. 1, 2, 3, 4 tane ilik açtım. İliklerin arasında da 2, 4, 6, 8, 10, 11 haroşa sırası var her bir iliğin arasında. En son 4. ilikten sonra da 2, 4, 6 haroşa sırası ördüm. Bu sırada artık cep çalışmasına başlayacağım. Şurada da bir ölçü verelim. Kol altından itibaren santim olarak da 11 santim örmüş oldum. Şimdi burada 2, 4, 6 haroşa sırası ördükten sonra ön yüzde örerek arka yüze geçtim. Cep çalışması yapacağımız yerlere de işaretleyici koyalım, kolaylık olsun anlatırken. Şurada 11, 12 ilmek. Ayırdım. 6 ilmek, 6 ilmek, 6 da burada vardı. Buraya da bir tane işaretleyici koyuyorum. Pardon. İşaretleyiciyi bu ters ilmekten önce koyacağım. Evet, bu tersler cebe dahil değil, buradaki tersler. 6'şar tane ilmek vardı. 6, 12, 18, 19, 20. Burada toplam cep için 20 ilmek ayırmış oldum. Diğer tarafta da yine aynı şekilde. Buradaki 11 ilmek ve ters ilmek. İşaretleyicimi taktım. 1, 2, 3 tane 6 ilmeği bırakıyorum ve buradan bir tane belirleyici takıyorum. Evet, buradaki ters ilmekler cebe dahil değil ve 20 ilmek de burada var. Cep çalışmasını burada yapacağım. Şimdi arka yüzdeyim. Evet, 11 tane düz ilmeği örüyorum. Bu ilmeği alttan girerek örüyorum. Altı ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 düz. Alttaki ilmeği batarak örüyorum. Ve buradaki 6 ilmeği ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters. Alttaki ilmeği batarak örüyorum. 6 düz.
Ve yine buradaki ilmeğe alttan batarak örüyorum. Diğer tarafları yine 6 düz alttaki ilmeğe batarak, 6 düz alttaki ilmeğe batarak buradaki işaretleyiciye kadar örüyorum. Evet, buradaki işaretleyiciye kadar geldim. Tıpkı diğer taraftaki gibi öreceğim. Önce 6 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz. Alttaki ilmeğe batarak örüyorum. Ve 6 tane ters örüyorum. Ve alttaki ilmeğe batarak örüyorum. 6 düz. Buradaki ilmeği alta batarak örüyorum ve 11 tane düz. 1, evet, tekrar ön yüzdeyim. 11 tane düz ilmeğimi örüyorum. Bir ters örüyorum. Ve bundan sonra sıra sonuna kadar bütün ilmekleri 6 düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz, bir ters, 6 düz, bir ters. Bu şekilde sıra sonuna doğru 6 düz bir ters olarak örüyorum. Sıranın sonunda da yine 11 tane düz ilmeğimi örüp ön yüzü tamamlıyorum. Ön yüzü tamamladığım arka yüze geçiyorum. Bir ilmeğim düz. Aslında burada şöyle daha hızlı olur anlatımı. 11 düz bir alta batarak, 6 düz bir alta batarak, 6 düz, burayı da düz örmeye devam ediyoruz. Alta batarak düz 6, o şekilde devam ediyor. En sonda 11 ilmeği düz örüp tekrar ön yüze geçeceğim. Evet, tekrar ön yüzdeyim. Bu cep çalışmasını YouTube'da örgü tasarım kanalının sahibi Işıl Hanım böyle bir cep çalışması yapmıştı. Ama o etekten başlayarak ördüğü bir modeldi. Ben bunu tam tersi olarak uyguladım. Yani yukarıdan aşağıya doğru uyguluyorum. Işıl Hanım'a da bu cep çalışması için buradan teşekkür etmek istiyorum. Şimdi ön yüzdeyim. 11 düz bir ters örerek buraya kadar geliyorum. Evet, 11 düz bir ters ördüm. Bu ilmek belirleyiciyi şimdi çıkartıyorum. Şimdi buradaki 20 ilmeği iğneme bir ip geçirdim ve bu ipi aktaracağım. 20 ilmeği. Evet.
20 ilmeği ipime aktardım. Buradan bağlıyorum ipimi. Daha sonra buradan cebin iç tarafını öreceğiz. Şimdi buraya ilmek atacağım. 20 tane 20 ilmek. Eksilmiş oldu 20 ilmek. Ben tığ ile ekliyorum ilmeklerimi. Siz de istediğiniz yöntemle ekleyebilirsiniz. Örgüyü ters çevirdim. Arka yüzdeyim. Şimdi burada sıradaki ilmeği tığıma aldım. Şimdi ipim bu tarafta, içeri alıyorum ipimi şu şekilde ve tığımla böyle alttan, şişin altından bir tane sık iğne yaptım. Şişimin etrafında ipimi çeviriyorum ve tığ ile bir tane 2 oldu. Çevirdim. 3 çevirdim. 4 çevirdim. 5 20 tane ilmek attım. Bu da şişimden düşürdüğüm ilmeğim. Tekrar şişime takıyorum. Örgüyü çevirdim. Ve örmeye devam ediyorum. Sırada bir tane ters ilmeğim var. Ters örüyorum. 6 düz. 1 2 3 4 5 6 düz, bir ters. 6 düz, bir ters örerek diğer cebe kadar ilerliyorum. Evet, 6 düz, bir ters örerek cep kısmına kadar geldim. Şimdi burada yine buradaki 20 ilmeği ipime aktarıyorum iğne yardımıyla. Evet, burada ipimi bağlıyorum. Şimdi yine burada ilmek atacağım şişime. Arka yüze çevirdim. Tıpkı diğer tarafta olduğu gibi burada da 20 tane ilmek atacağım. Yine buradaki şişimdeki bir ilmeği tırmalıyorum. Şişimin etrafına da ipimi çevirdim. Ve şişin altından bir tane sık iğne yapıyorum. Şişimin etrafında ipimi çevirip 2 3 20 tane ilmek atıyorum buraya.
Ve tığımdaki ilmeği tekrar şişime takıyorum. 20 tane ilmek attım ve şişimden aldığım ilmeği tekrar şişime taktım. Tekrar ön yüze geçiyorum. Burada bir tane ters ilmeğim var. Onu örüyorum. 11 ilmek düz ve arka yüze geçeceğim. Arka yüze geçtim. 11 düz ilmeğimi örüyorum. Buradaki düz ilmeğimi örüyorum. Alta batmadan örüyorum bu sırada. Ve diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bu aradaki 20 ilmeği. Evet, 20 ilmeği düz olarak ördüm. Buradaki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Normal alta batmadan. Sonra 6 düz ve bir tane alttaki ilmeğin içine girerek yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Evet, diğer cebe kadar bu şekilde devam ediyorum. Diğer cebe geldim. Düz örerek devam ediyorum. İlk sıra tabi biraz zor oluyor burada cepte. Yeni ilmek attığımız için. Evet, bütün ilmeklerimi düz olarak devam ediyorum. Buradaki ilmeği de alttan batmıyorum. Düz örüyorum bu sırada. Tekrar ön yüzdeyim. Yine 11 tane düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 10 11 tane düz, bir tane ters, 20 ilmek düz, 1 2 3 20, bir tane ters, 6 düz, ve bir ters. 6 düz, bir ters örerek diğer cep çalışmasına kadar ilerliyorum. 6 düz ördüm, bir ters,
Burada 20 ilmek düz. Artık bu 20 ilmek ön yüzde de arka yüzde de hep düz olacak. Şu anda örgünün ön yüzündeyim. İki, 4, 6, 8, 10, 11. Evet, 20 ilmek düz, bir ters ve 11 ilmek düz. Evet, tekrar arka yüzdeyim. On bir ilmek düz örüyorum. On bir düz. Bir alttaki ilmeğin içine batarak örüyorum bir tane. 20 düz. İlmeğe değil, altındaki ilmeğin içine batarak örüyorum. Ve 6 düz. Bir alttaki ilmeğin içine batarak örüyorum. Bu şekilde yine aynı model devam edecek. Diğer cebe kadar. Evet, 6 düz ördüm. İlmeği değil, bir alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. 20 tane düz örüyorum. Ve bir alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. 11 tane düz. Evet, şimdi bir, iki, üç, 4 tane ilk açmıştım. 11 sırada bir ilk açıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 sıra oldu. Bir sıra daha ördükten sonra bir ilk daha açacağım. Ve 11 düz bir ters, 20 düz bir ters, 6 düz bir ters, 6 düz bir ters şeklinde devam edecek. Sıranın sonunda yine 6 düz bir ters, 20 düz bir ters, 11 düz. Ön yüz bu şekilde olacak. Arka yüzde yine 11 düz bir alttaki ilmeğe girerek 20 düz bir alttaki ilmek, 6 düz bir alttaki ilmek şeklinde devam edecek. Burada da yine 6 düz bir alttaki ilmek, 20 düz bir alttaki ilmek ve 11 düz olarak biraz burası cep kapağı oluyor. Daha sonra cebin alt kısmını öreceğiz. Şu anda cep kapağını biraz örelim. İlk kez ördüğüm için kaç sıra öreceğimi bilmiyorum. Bu şekilde biraz örelim. Burada 11. sırada ilk açmayı da unutmayalım. Cep kapağını 2, 4, 6, 8, 10,
12-13 haroşa sırası ördüm. Artık cebi bitiriyoruz. Burada da son ilikten sonra 2, 4, 6, 8, 10 haroşa sırası ördüm. 11 haroşa sırası olduğunda ilik açacağım bir tane daha. Şimdi buradan örerek sıra sonuna kadar geldim. Şimdi arka yüze geçiyorum. On bir tane düz ilmeği örüyorum yine. 1, 2, 11. Alta batarak örüyorum ilmeği. Şimdi burada 20 tane cep için hazırladığımız ilmek vardı. Ters örüyorum. 20 tane ilmeği hepsini ters örüyorum. Yine bu ilmeği alttaki ilmeğe batarak örüyorum. 6 düz. Ve alttaki ilmeğin içine girerek ördüm. Bu şekilde diğer cebe kadar ilerliyorum. Evet, diğer cebe kadar ördüm. 6 düz ördüm. Bir alttaki ilmeğe batarak örüyorum. Ve buradaki 20 ilmeği ters örüyorum. Bir alta batarak örüyorum. 11 tane düz. Tekrar ön yüzdeyim. Bu sırada aynı zamanda da ilik açacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 11 haroşa sırası oldu. Şimdi 4 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 doladım. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Diğer ilmeklerim de düz. Bir tane ters ilmeği örüyorum. 20 tane düz. Bir tane ters. 6 düz bir ters olarak ilerliyorum. 6 düz bir ters. 6 düz bir ters. Ve burada da 20 tane düz, bir ters, 11 tane düz örerek bu sırayı tamamlıyorum. Evet, bu sırayı da tamamladım. Burada cepte böyle bir düz örgü oluştu. 1, 2, 3 sıra örmüş oldum. Şimdi arka yüze geçiyorum. Bundan sonra artık yeleğin lastik kısmına geçmiş oluyoruz.
Yine 11 tane düz örgü örüyorum. Bu ilmeğe değil, bir alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. Ve bundan sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu ilmekler de dahil hepsini düz örüyorum. Evet, normal içine girerek. Evet, sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu ilmekler de dahil hepsini düz örüyorum. Sadece buradaki ilmeklerim de düz. Sadece bu ilmeği normal ilmeğin içine değil, bir alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. Evet, tekrar ön yüzdeyim. Burada ilikten sonra bir sıra haroşa oluşmuş oldu. Buradan da baktığımızda cep kısmından da yine bir sıra haroşa oluşmuş oldu. Şimdi artık sadece buradaki tek ilmek ve sondaki buradaki tek ilmek ön yüzde ters olarak örülecek. Arka yüzde yine bir alta batarak örülecek. Diğer bütün ilmeklerim, buradaki ilmekler de dahil hepsi ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örülecek. Toplam burada 6 sıra haroşa oluşuncaya kadar. 6 sıra haroşa oluşunca da örerek kesme tekniğiyle kesip bitireceğiz. Sonra da cep çalışmasına geçeceğiz. Evet, şimdi ben cebin bir tanesini ördüm. Diğerini de birlikte öreceğiz. Burada ilmekleri ipe almıştık. Şimdi bu ilmekleri tekrar şişimize aktaracağız. Evet, şöyle iç taraftan ...20 tane ilmek vardı burada. 20 ilmeği şişimize aktarıyoruz. ...2, 4, 6, 8, 10, 2, 14, 16, 18, 20 ilmek. İpimi çıkarıyorum. Evet, şuradan itibaren örmeye başlıyorum.
Burada ipime bir tane düğüm atacağım. Bir tane daha atıyorum. Yirmi ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şuradan saydığımda şu anda bir sıra haroşa var. Arka yüze geçiyorum. İpimi böyle dışarıda tutarak ilk ilmeğimi örmüyorum. Ve diğer bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, şimdi burada 2 sıra haroşa oluşmuş oldu. Bu haroşalar toplam 13 tane oluncaya kadar bu şekilde örüyorum. Şimdi buradan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sıra örmüş oldum. Şimdi artık örerek kesme tekniğiyle kesiyorum. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Bir ilmek örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Son ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Ve dikmek için biraz ip bırakıp kesiyorum. Şimdi şöyle çevirdim. Önce şu ipi iki tarafa alıyorum. Ve burada birazcık yürütüyorum. Gizliyorum buradan içeride. Evet. Şimdi şurada ön yüzde düz ördüğüm kısım vardı. Arka taraftan baktığımda haroşalar bittikten sonra 1, 2, 3 sıra ters örgü var. Bu 3. sıraya dikeceğim bunu. Şu şekilde yerleştireceğim. Evet. Şu haroşa dişine değil. 1, 2, 3. ters sıraya
Şimdi şöyle dışarıdan, dış taraftan buradaki ilk ilmeğin içine giriyorum. Sağlam olsun diye bir kez daha aynı yere giriyorum. Ve sırayla burayı kaydırmayalım. 1, 2, 3.'nün şu dış taraftaki şöyle 2 tane hat var. Dış taraftakine giriyorum. Ve buradaki sıradaki ilmeğe giriyorum. Buraya ve buraya. Buraya ve buraya. Bu şekilde sonuna kadar burayı dikiyorum. Daha sonra şu kısımları dikeceğiz. Evet, bu kısmı diktim. Şimdi sırada burası var. Burayı da şu şekilde dikeceğiz. Şurada bir tane tek ilmek, Selanik ilmeği örmüştük ve alta batarak. Şu arada boşluklar var. Şöyle. Şu şekilde. Bu boşluklardan, buradan da bu haroşa dişlerinden alacağız. Buradaki bu çıkıntılardan. Şimdi şöyle sayalım hatta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, buraya giriyorum. Bu taraftan da ilk haroşanın içine giriyorum. Sırayla bir buradan, bir buradan, bir buradan, bir buradan, kaydırmadan, atlamadan bir buradan alıyorum, bir buradan. Evet. Şimdi buradan şöyle içeriye aldım. Şurayı şöyle yapalım. Arada boşluk kalmasın. Buraya sabitliyorum.
Birazcık içeriden gizleyeceğiz, biraz yürüterek. Şuraya bir kez daha sabitleyeceğim. Evet. Bu tarafa dikmiş olduk. Şimdi sadece burası kaldı. Evet, iğneme biraz ip taktım. Bir tane düğüm atıyorum buradan. Şöyle iç taraftan ipim çıkmaması için ipin arasından geçiriyorum iğnemi. Şöyle yapalım. Şu ilk haroşası dışı. Şurası şöyle 3 tane ters örgü vardı. Şuradaki düz örgünün arkası. Onlar bittikten sonra, bu 3 ters örgü bittikten sonraki kısma geliyorum. Ve bir buradan, bir buradan, karşılıklı olarak diğer taraf gibi buraya kadar dikeceğim ve ipimi içeri alıp aynı şekilde gizleyip keseceğim ve cebin dikiş kısmı tamamlanmış olacak. Evet, cebimizin arkası da tamamlanmış oldu. Şimdi sadece kapak kısmı kaldı. Bu kapak gibi bir kapak çalışması yapacağız. Ben düğmesini diktim. Düğmeyi buraya tam ortaya dikeceğiz. Evet. Şimdi buradan şöyle gelen bir hat vardı. Buradaki ilmeği alıyorum. Bir. Şöyle yapalım. Bir. İki. Bu haroşaların da şu alt kısmından alıyorum. 3. 4. 5. 6. 7. Ve yine buradaki bu hattan aldım. 8. Yine ön yüzde de arka yüzde de düz olarak öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Örgüyü çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 6. Şu ipimi sıkılayacağım.
Şimdi burada bir sıra haroşa oluşmuş oldu. Aynı şekilde ön yüzde de arka yüzde de düz örerek ilk ilmeklerimi hep örmeden alacağım. Ön yüzde de arka yüzde de düz öreceğim ve burada toplam 4 sıra haroşa oluşmuş. Sırası 1, 2, 3, 4 haroşa sırası örmüş oldum. Şimdi burada ilik açacağım. İlk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3 ile 4'ü birlikte örüyorum. Bir doladım. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Evet, şimdi diğer taraftan bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, toplam şu anda 1, 2, 3, 4, 5 haroşa sırası örmüş oldum. 2 sıra daha öreceğim. 7 olacak. 1, 2, 3, 4, 5. 2 daha öreceğim. 7 olacak. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. Şimdi artık kesiyorum. 1, 2 ilmek ördüm. Önceki ilmeği üzerinden atlattım. Son ilmeği bir kez daha örüyorum. İpimi kestim. İpimi iki tarafa alıyorum. Bir de bu ip vardı. Bunu da şöyle birazcık gizleyeceğim. Evet, bu cebimiz de tamamlanmış oldu. Ben böyle bir düğme tercih ettim. Çok da yakıştı bu modele. Siz de istediğiniz gibi düğme dikebilirsiniz. Şimdi ben düğmelerimi de ilikleyip tam boy olarak geleceğim. Evet, yeleğimiz bitti. Çok güzel, çok tatlı oldu. Şimdi ben en boy olarak ölçü vermek istiyorum. Beden genişliği 29 santim. Boyu 31 santim.
Şöyle reglen ölçüsü buraya kadar 13 santim. Tam 1 yaş ölçüsünde oldu. Modeli büyütmek ya da küçültmek istediğinizde buradaki haroşa sayılarını azaltarak ya da çoğaltarak büyütebilir ya da küçültebilirsiniz. Bunu 2 yaş için örmek istediğinizde yine aynı sayılarla başlayıp roba artış sayısını fazlalaştırırsınız. Ve dediğim gibi roba artış sayısı da fazlalaştığı zaman buralara birer tane ekleme yaparak yapabilirsiniz. Burada 6 ilmek varsa siz 7'şer ilmek yapabilirsiniz. Bu şekilde büyütebilirsiniz. İstediğiniz her yaş grubunu aynı şekilde büyüterek örebilirsiniz. Hatta bunu bir tık daha tok olan ipler var. 100 gram 250 metre uzunluğunda. Daha kalın, daha tok olan ipler var. O iplerle 4 numara şişle aynı sayılarla ördüğünüzde boyunu bir tık daha uzatarak 2 yaşa çok rahat örebilirsiniz. Yaklaşık 1,5 yumak ip kullanmış oldum. 6-8 tane de düğme kullandım. Ben bu şekilde düğmeyi tercih ettim. Modele çok da yakıştırdım. Siz de kendi zevkinize göre istediğiniz gibi düğme kullanabilirsiniz. Yeleğimizin arkasına da bakalım. Arkası da bu şekilde. Evet, çok güzel, çok tarz bir yelek oldu. Bu yelek modeli için yine Instagram'da Nurhancı Örgüler sayfasının sahibi arkadaşım Nurhan Hanım'a da tekrar teşekkür etmek istiyorum. Evet, bugünkü videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.